Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Demirhan. Bugün sizler için çok özel bir rulo kek videosu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Kekimizin tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu keki yaparken iyi sonuç almak için mutlaka mikser kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yumurta sarısını ve beyazını dikkatli bir şekilde ayıralım. Yumurta sarılarını 60 gram toz şeker ile çırparak iyice kabartalım. Yumurta sarıları iyice kabardıktan sonra kenara alalım ve bu sefer de yumurta beyazını ayrı bir kapta 80 gram toz şeker ile kar beyazı olana kadar çırpalım. Ve şimdi arkadaşlar yumurtaları birleştirip plastik kaşık veya da tahta kaşık yardımı ile yumurtayı çırpmadan harmanlayarak karıştıralım. Ayrı bir kapta 65 gram sıvı yağ ve 55 gram sütü karıştıralım. Ve daha sonra bu süt karışımına 2 kaşık yumurta karışımından ekleyerek karıştıralım. Daha sonra bu karışımı yumurta karışımına ekleyelim. Yumurta karışımına 3 seferde unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Bu kekin en önemli noktası karıştırma işlemi. Mutlaka yavaşça karıştırın. Eğer çırparsanız bu kek çöker, kabarmaz. Kabartma tozu, toz vanilya ekleyelim ve karıştıralım. ...30 x 40 cm bir tepsinin altına yağlı kağıt koyalım. Tepsinin altına biraz su dökerek yağlı kağıdın yapışmasını sağlayalım. Ve kenarlarını makas ile keselim. Ve kek karışımını ekleyelim. Kekimizi spatula veya da kaşık ile iyice tepsiye yayalım. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika boyunca kekimizi pişirelim. ...35 dakika sonra kekimizi fırından çıkartalım. Kekimizin üstüne bir yağlı kağıt koyalım ve ters çevirelim. Ve çok dikkatli bir şekilde yağlı kağıdı kaldıralım. Kekimizin kenarlarını keselim. Çünkü sert oluyor o kısımlar, sarmakta zorlanıyorsunuz. Ve kekimizin uç kısmını çapraz keselim. Fotoğrafta gördüğünüz gibi sararken iyi durması için. Ve diğer bir ucuna 5 çizik atalım.
3 santim çapında kolay sarmak için. Ve ben üzerine krem şantili meyve koymayı tercih ettim. Siz bal, nutella, reçel koyarak farklı tercihler yapabilirsiniz. Ve şimdi arkadaşlar yağlı kağıdı hafiften kaldırarak kekimizi yavaş bir şekilde sarmaya başlayalım. Kekimizi sardıktan sonra kenarlarını kapatıp bir bant ile kapatarak dolapta 2 saat boyunca dinlenmeye bırakalım. İki saatin sonunda kekimizi dolaptan çıkaralım ve artık keselim. Bu keki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok hafif ve inanılmaz yumuşak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olarak ve videolarımı beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Yepyeni videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.